Bu duvara elinizi sürün, harç damlası bulamazsınız. 1 milyona yakın elle şekillendirilmiş granit blok, Sahra Altı Afrika'nın en büyük taş yapısı olan 11 metrelik kavisli bir sura yükselir. Toprağında Çin porseleninin parçaları ve Pers camından boncuklar bulunur. Okyanusu aşarak bu tepeye ulaşmış. Ancak bir yüzyıl boyunca burayı keşfettiklerini iddia edenler, Afrikalıların bunu inşa ettiğine kesinlikle inanmadılar. Yanılmışlardı. Taşlar bunu kanıtlar. İşte Büyük Zimbabwe, adı verilen ülkenin güneyinde granit tepeciklerin ortasında yükseliyor. Shona halkının dilinde adı sadece taş evler demektir. Zimbabwe, şafak vakti yüksek bir noktada durduğunuzda ölçek gözlerinizin önünde açığa çıkar, vadide büyük duvarlı bir alan, tepenin üstünde kayalar ve taş işçiliğiyle örülmüş bir kale ve ikisi arasındaki yıpranmış şehir kalıntısı. Rüzgar kurumuş otların ve kayaların kokusunu taşır. Burası bir zamanlar krallığın kalbiydi. Duvarları anlamak toprağı anlamaktır. Limpopo ile Zambezi arasındaki yüksek yayla, sığırların otladığı tatlı otlarla bezenmiş, tepelerin altında altın damarları gizli. Shona'nın ataları, Karanga olarak da anılan halk, burada çiftçi ve hayvancı olarak yerleşip iki değerle zenginleşti. Kayalardan çıkardıkları altın ve bir erkeğin itibarını ölçen sığır sürüleri. Zenginlik ve güç birikti. 1100'lü yıllarda bu granit tepede insanlar taşla yapılar inşa etmeye başladı. Büyük Zimbabwe benzeri ilk yapı değildi. Yüzyıllar önce nehirlerin buluştuğu güneyde Mapungubwe adındaki yer altın ve hayvan zenginliğiyle şöhret kazanmış, yöneticileri çarpılmış altın hazinelerle elinizin boyunda bir altın gergedan gibi gömülmüşlerdi. Mapungubwe'nin gerilemesiyle iktidar ve ticaretin merkezi buradaki tepelerle kuzeye kaydı. Taşla inşa edilmiş bir başkent ve yüksek bir tepedeki krallar fikri tesadüf değildi. Önceki gelenekten alınmış, geliştirilmiş ve bölgede daha önce görülmemiş bir ölçüye çıkarılmıştır. Tepeye çıktığınızda şehrin kısmına varırsınız. Yapıcılar doğayla çatışmak, onunla bütünleşmiştir. Uygun taş duvarlar, dev doğal kayalar arasında uzanır. Kaya ve taş bir tek savunma duvarı oluşturur, yol ise tek kişilik dar geçitlere sıkışır. Bu yükseltilmiş bölge, yöneticinin ve törenlerin diyarı olduğuna inanılır. Ayrı bir alan, ulaşması zor, savunması ise kolaydır. Buradan Kral Vade'ye, sığırlara ve henüz inşa edilecek büyük alanı görebiliyordu. Zanaat, görünüşteki sadeliği nedeniyle olağanüstüdür. Bu tepelerin graniti, düz levhalar halinde aşınır, soğan katmanları gibi soyulur. İnşa edenler ise onu özenle bölüp düzgün kütlelere dönüştürmeyi öğrendi. Taşları düz katmanlarda, altındakilerin sürtünme ve ağırlığı üzerine yerleştirdiler, harç yok, sadece ustalık ve yerçekimi. Bu en seçkin duvarlar yükseldikçe hafifçe içe doğru incelir. Bu sayede ağırlıklarını daha iyi taşıyabilirler. Bu kaba yığın değil, nesiller süren mühendislik eseridir, çoğu hala ayakta. Altın, yaylada kalmadı. Ticaret yolları onu doğuya doğru, Hint Okyanusu kıyısındaki Swahili limanlarından Sofala'ya ve oradan büyük tüccar kenti Kilva'ya taşıdı. Orada, ticaret ağı Arabistan, Hindistan ve hatta Çin'e kadar uzanıyordu. Büyük Zimbabwe çalılıkta yalnız bir merak unsuru değildi. Orta Çağ'ın en verimli ticaret yollarından birinin iç kesim ucunda konumlanmış, altın ve fil dişi ihraç ederken deniz aşırı malları da alıyordu. Burada yaşamak, bir okyanusu aşmış nesnelerle uğraşmak demekti. Bunu efsanelerden değil, toprağın kendisinden öğreniyoruz. Bu duvarların içinde kazdıkça ticaretin izlerini görürsünüz. Çin porselen kırıkları, yeşil ve mavi beyaz sırlı parçalar, Yakın Doğu ve Hindistan atölyelerinde üretilen binlerce cam boncuk, uzak bir şehirde dövülmüş madeni para. Bunların hiçbiri buraya yapılmadı. Her bir parça,
yaylanın altını ve sığırlarıyla satın alınıp yüzlerce kilometre yol alarak iç bölgelere taşındı. Bir boncuğu ışığa tutun, o an, bu Afrika şehrinin dünyayla doğrudan bağlandığının kanıtı olur. Sessizliği şimdi yaşamla doldurun. Büyük duvarların arasında ve ötesinde halkın evleri taş yerine, kayaç ve çakıldan yapılmış, sert bir sıva olan daga ile örülmüş, konik saman çatılı yuvarlak evlerdi. Taş duvarlar, bir Avrupa kalesinin aksine ev sokaklarını kapatmıyor, aksine alanı çerçeveliyor, önemliyi sıradan olandan ayırıyor. Duman, pişirme ateşlerinden yükselirken, sığırlar ahırlarında dinlenir, öğütülen tahılların ritmik vuruşları havaya yayılır. Altın lüksleri getirse de gerçek güç ölçütü sığırların sayısıydı. En parlak döneminde 10 ila 18 bin insan bu bölgede yaşardı. Bir yöneticinin serveti, itibarı, takipçilerini ödüllendirme ve ailelere bağlama gücü hepsi sürülerle ölçülürdü. Bu yaylanın otları yağışlı mevsimde tatlıydı ve krallığa servet kaynağı oldu. Bu yüzden vadinin tepesinde oturan kral aslında bir çoban hükümdardı, otoritesi binlerce tepeye yayılmıştı. Görkem'in para hazinesinden çok farklı bir tanımı var. Burada zenginlik dört ayaklıydı, sabah çimenlerde bağırıyordu. Şimdi vadinin derinliklerine, başyapağa inin. Büyük çevre, Sahra Altı Afrika'nın en büyük antik yapısıdır. Kuru taş granitten yapılmış dış duvarı 250 m uzunluğunda, bazı yerlerde 11 m yüksekliğe ve temelinde 5 m kalınlığa ulaşır. Ayaklarının dibinde yürürken duvar göğe uzanır, pürüzsüz, tek parça hali. Ahşap kapı, yazı ya da heykel yok, duvarın kendisi konuşur. Harç kullanmadan bu denli yüksekliğe ve tek bir kıvrımla inşa edilmesi, Ortaçağ dünyasının en etkileyici mimari başarılarından biridir. Büyük muhafaza içinde en büyük gizemi konik kuledir. 9 metre yüksekliğinde, tam oturmuş taş bloklardan oluşan, yuvarlak koni biçiminde tamamen katı bir yapıdır. Kapısı, penceresi, iç odası yok, girilemez çünkü girilecek bir şey de bulunmuyor. Peki ne işe yarar? Bazıları bunun bir tahıl ambarı olduğunu, yöneticinin bolluğunun ve halkın refahının simgesi olduğunu söyler. Diğerleri bunu otorite ya da verimlilik işareti olarak yorumlar. Gerçek şu ki bunu bilmiyoruz. Yapıcılar hiçbir yazı bırakmadı ve kule sessizliğini korur. Yukarıdaki tepeden en ürkütücü hayatta kalanlar çıktı. Yumuşak gri yeşil sabun taşıyla oyulmuş 8 görkemli kuş, bir zamanlar kutsal yüksek tepenin etrafındaki sütunlarda yükselirdi. Her biri yaklaşık 40 santimetre. Ne tam kartal ne tam insan, gagası yerine dudakları, pençeleri yerine ayakları olan bir yırtıcı. Geçmiş hükümdarların ruhları, kral ile ataları arasındaki haberci olabilir. Ne anlama gelse de onları yaratan krallığı aşmışlardır. Bugün bir kuş ulusal bayrakta kanatlarını açıyor. Kıvrımlı duvarın tepesine bak, taşlar desen halini alıyor. En yüksek kesitlerinde bir dizi V şekli uzanır, köşeli granit bloklardan oluşan balık sırtı deseni, kasıtlı bir zikzak biçiminde duvarın dokusuna işlenmiştir. Yapısal bir işlevi yok, sadece süs ve anlam taşıyor, muhtemelen bereket, su ve yaşamı birleştiren bir sembol. 11 metre sade taşın ardından ustalar, eseri heykelle değil, ritimle taşlandırdı. Granit de bir imza gibi yükselir. Büyük muhafazanın içine adım attığınızda mimari sizi etkiler. Yüksek dış duvar ile iç duvar arasında dar bir koridor, gireni tek bir geçitle kalbinin kulesine yönlendirir. Burada ne yaşanmışsa, bir kraliçenin tahtı, hüküm süren soyun ayinleri, bir kralın toplantısı, hepsi gizli, ayrı ve etkileyici olmalıydı. Yerleşim düzeni, içindekileri dışındakilerden, kutsulları sıradanlardan ayırır, insan kendini ufak ve gözetlenmiş hisseder. Bu niyet kesinlikle buydu. Güç burada bağırılmaz, kıvrımlı taşlarda sahnelenir. 1300 civarında krallık zirvedeydi. Duvarların altındaki vadi insanlarla dolu. Smithler demiri ve altını döver, çobanlar sürülerini sayar, kıyı tüccarları porselen ve boncuklarıyla platoyu takas eder.
biranın parlak notaları konuşmayı doldurur, odun dumanı, sığır ve pişen tahıl kokusu havada yayılır. İç bölgeden saygı akıp, tepedeki yöneticiler altın ve sürüyü yönetir. Yüzyıllar boyunca granitten bir kale gibi yükselen bu şehir, bir zamanların eşsiz merkeziydi, fakat sessizce boşalmaya başladı ve 1450 civarında gölgelerinde solmaya yüz tuttu. Yok olmamış. Hiç kül tabakası, katliam ya da yağma izi yok. İnsanlar tek tek ayrılıyor, duvarlar neredeyse boş kalana kadar. Neden? Muhtemel cevap tek bir neden değil, birden fazla nedenin bir araya gelmesidir. On binlerce insan ve hayvanları yüzyıllarca bu toprakta otlatıp, tarım yapıp odun yakmış, toprak yorgun, ağaçlar incelmiş, su azalmış. Kurak yıllar dengeyi bozmak için yeterli olurdu. Ne kadar görkemli olursa olsun, bir şehir beslediği toprağı aşar, altında akıyordu. Yeni ve zengin altın yatakları kuzeye, Zambezi'ye yakına açıldı, bununla ticaret yolları Güney Plato'dan uzaklaştı. Servet huzursuzdur, denize en kolay yolu izler. Altın kuzeye akıp gittiği gibi güç de kuzeye yöneldi. O yönde yeni bir devlet yükseliyordu. Mutapa Krallığı, Portekizce Monomotapa, ayrıca güneybatıda Torwa. Büyük Zimbabwe ölmedi, sadece gölgede kaldı. Toprakları ona göre büyüdü, ticareti geride bıraktı. Gelenek şehirle yok olmadı. Taş ustalarının bilgeliği halkla birlikte yol aldı. Güneybatıda Kami'de Torwa Krallığı daha süslü taşlarla yeni duvarlar ördü. Kuzeyde Mutapa yöneticileri geniş bir bölgeyi yönetti, kıyıya gelen Portekizliler bu toprakları hayranlık ve açgözlülükle anlatacaktı. Aynı eller, aynı beceri, aynı altın ilerledi. Büyük Zimbabwe sessizleşti, medeniyet yeni merkezlerde devam edip Avrupa ile kendi şartlarında buluştu. Yüzyıllar boyunca boş duvarlar sessizce ayakta kaldı, yerli halk, duvarların kime ait olduğunu asla unutmadı. 1871'de Avrupalı bir gezgin keşfetti ve dünyaya haber saldı, zehir de bu haberle yayıldı. Sömürgeciler için Afrikalıların böyle bir şey inşa etmesi akıl almazdı. Böylece yeni inşa edenler ortaya çıktı, Fenikeliler, Şeba Kraliçesi ve Kral Süleyman'ın kayıp altın madenleri. Harabeler hazine peşinde yağmalanıp katmanları kayboldu. Bir Afrika başarısı bilerek çalınıp hayale verildi. Ancak taş ve toprak yalan söylemez, bilim susmaz. 1905 yılında arkeolog David Randall Maciver, katmanları ve buluntuları inceledi ve açıkça ortaya koydu. Burada bir Orta Çağ şehri bulunuyordu ve bu Afrika'ya ait bir yerdi. 1929'da Gertrude Catton Thompson daha derin kazı yapıp kesin kanıtladı. Şona ataları şehri inşa etmiş, başka kimse değil. Çağın sömürge yönetimi keşfi gizledi, rehber kitapları zorladı, efsanesine sarıldı, sabırlı ve sorgulanamaz delil inanılmayı bekliyordu ve duvarlarda nihai delildir. Yerel granitten tamamen yerel bir tarzda yapılmış, ne Akdeniz sütunu, ne Mısır kemeri, efsaneye özgü bir şey yok. Yerdeki çanak çömlek Afrika'ya ait, düzen, Afrika'nın krallık ve akrabalık anlayışını yansıtıyor. Altın önce Afrikalılara, sonra Swahililere geçti. Hayal perdesi kalkınca geriye gerçek kalır. Taşla inşa edilmiş, okyanus ötesi ticaret yapmış ve krallığının ötesinde bir anıt bırakan Afrika devleti. Bu sonun adil bir yönü var. 1980'de bağımsızlığını kazanan toprak, sömürgeci isimleri geride bırakarak kendine taş evlerin adı olan Zimbabwe'yi verdi. Kutsal Tepe'deki bakışlarıyla efsaneleşen sabun taşı kuş, artık ulusal bayrağın, madeni paraların ve devlet mührünün süsü. İrkçı, bir hayalin Afrikalılardan çalmaya çalıştığı anıt, sonunda bir Afrika ulusunun kuruluş simgesi oldu. Yıkıntı silinmedi, yeniden sahiplenildi. Peki Büyük Zimbabwe bize şimdi ne anlatıyor? Yapıcıları kitap, yazıt ya da taş üzerine oyulmuş bir kral listesi bırakmadı ve sadece taşları, Shona, Karanga ve Konik Kule gibi anıtsal yapıları geride bıraktı. Uzun bir süre boyunca, diğerleri bu sessizliği kendi hayallerini yazacakları boş bir sayfa olarak gördü.
Ama sessizlik boş değil. İçinde yerleşik granit, yabancı boncuklar, sabun taşı kuşları ve balık sırtı duvarlar, usta ellerin net amaçla verdiği binlerce karar saklı. Duvarların yabancı bir yazarına gerek yok. Onlar, onları inşa eden halkın sesini taşırlar. Bu tepelerdeki sürüler artık yok. Tüccarların boncukları toprağa gömülmüş, mira sessiz. Duvar kat kat kıvrılarak 700 yıl önce usta ellerin şekillendirdiği gibi hala dimdik duruyor, kule ise içine saklanması için konulan sırrı koruyor. Onu inşa edenler, nedenini anlatan bir yazı bırakmadı. Bir yer sadece taşla konuştuğunda ve başkaları bir asır boyunca onu duymayı reddettiğinde, sonunda bir harabenin ne anlama geleceğine kim karar verir?